Merhabalar efendim Pelinçini. Ben Pelinçini YouTube kanalını izliyorsunuz. Karşımda sevgili Onur Rakay var. Çok şıksın ya. Beyaz Evet. çok yakışıklı. Söylemem lazım. Daha güneşe çıkmadık ama Pelin'cim yaz yeni başladı. Sen yanınca Birazcık böyle bronz olunca daha da iyi olur herhalde değil mi? Geçen sene bronz katılıyordum bronz. sana yazın. Valla sen yanınca gözlerin de ortaya çıkıyordur. Gerçekten. İnşallah yazın devam edersek ilerleyen günlerde kendisini bronzda göreceksiniz. Biz bugün niye karşınızdayız? Efendim bugün yine efsaneler bölümüyle karşınızdayız. Yani Evet. magazin dünyasına, Türkiye tarihine imza atmış, unutulmaması gereken isimleri elimizden geldiğince anıyoruz. Daha doğrusu Onur'un muazzam arşivini kullanıyoruz bunun için de. Ben bugün Gönül Akkor'dan bahsedeceğiz ama hemen girişte bir şey söyleyeceğim. Demin Onur'a da söyledim. Şimdi biz yayında soruyoruz sizlere. Hani kimin dosyasını istersiniz diye. Gönül Akkor isteği geldi. Dondun aşkım. Hah, dondun, geri geldin, tamam. Şimdi Gönül Akkor isteği geldi. Ben çok şaşırdım Onur, Gönül Akkor'un istenmesine. Evet. Şaşırdım yani. Gerçekten çok sevindim. Bir efsane sesin perde arkasını anlatacağız bugün. Genç nesil hatırlayamayabilir. Çok yıllar önce Pelin'cim bıraktı müziği zaten. Mücevher gibidir, kusursuz, mükemmel bir ses, tavır, eda, diksiyon, ifade ve ses hacmi. Tek kelimeyle muhteşem yani Gönül Akkor. Birçok kişiye ekol olmuştur. Peki hemen girişten bir şey soracağım, kapaktan. Diyorsun ki çok önce bıraktı. Yani bu kadar muazzam bir ses, her anlamda muazzam bir yetenek. Neden erken bıraktı onu? Rahatsızlığından dolayı rahatsızlıklar yaşadı, beyin kanaması geçirdi Pelin'cim. Sahnelerden uzak kalması gerekti. Tabii yani o kadar büyük bir az solisti ki herkes alt kadrosunda çalışırdı. Şöyle başlayabiliriz mesela. Maxim'de az solistlik yaparken Bülent Ersoy ile ilgili bir bölüm. Divamız o zaman tabii daha Erkoç soyadı. Tamam. Müjdat Gezen değiştirecek soyadını da. Gönül Akkor'un alt kadrosunda çıkmasını arzu etmiş Fahrettin Aslan. Ancak Gönül Akkor'un haberi yok. Geliyor, prova yapılıyor. Provada duyuyor bunu ve Bülent Hanım'ı provada dinliyor. Fahrettin Aslan'a bu kim diye soruyor. Solist altınız diyor. Az solist altı olarak çıkacak. Ama Gönül Akkor maalesef ki o zaman daha ismi yok diye kabul etmiyor ve böyle bir kadroda ben az solistlik yapmam diyor. Fahrettin Aslan'a res çekiyor. Fakat 250 bin TL'de Fahrettin Bey şey vermiş, avans. Sinirleniyor Fahrettin Aslan çıkmam deyince. Sana verdiğim avansı hemen geri gönder diyor. O da yarım saat içinde bir kese kağıdıyla gönderiyor ve öyle bir sinirleniyor ki işte Gönül Akkor'un bu kaprisi Bülent Ersoy'u asolistliğe taşıyor. Yani Bülent Ersoy'a hemen Ercüment Batanay var. Allah rahmet eylesin, bana da çalmıştı. Fikret Karahan yine yıllarca çaldı. Allah rahmet eylesin. Zeki Müren'e de eşlik etti Fikret Karahan. İkisini çağırıyor. Üstadlara diyor ki hemen hazırlayın. 29 Ekim 1974 akşamı Bebek Maxim'e Bülent'i az sonra olarak duyacaksınız diyorlar. Ve Bülent Ersoy böylelikle Gönül Akkor'un kaprisi yüzünden birden zaten az solist olurdu da ama hiç alt kadrolarda çıkmadan direkt az solist oluyor. Yani Bülent Ersoy niye hiç alt kadroda çıkmadı derseniz sebebini de burada öğrenmiş oluruz. Sebebi bu. Yani şimdi şey diye düşünüyorum, hani mesela Gazino döneminde tabii ki ben göremedim ama hani alt kadro dediğimiz şey, hani siz az solist olduğunuzda hani final en son siz çıkıyorsunuz. Yani bütün izleyici sizi bekliyor, hani en önemli kişi. Tabii. Bir düşünsenize, yani sizden bir önce çıkan Bülent Ersoy. Yani sesini bir düşünün Bülent Ersoy. Gözünüzü kapatın şimdi. İzleyici Bülent Ersoy'u dinleyip sonrasında gerçekten bir şey dinlemek istemeyebilir. O kadar muazzam bir ses. O yüzden Allah rahmet eylesin. Gönül Hanım'ın o kararını anlıyorum. Gönül Akkor da çok büyük bir ses. Yine de riskli, çok da şöhretli yani. O dönem. Çok riskli. Tabii.
Peki şimdi O Gönül başka Akkor'un bir yönden de bakıyor tabii. Gazinoyu doldurabilmek de diğer isimler ne kadar az solist de olsa Hı hı. her gece gazino programı var. Pelin dolması için alt kadronun da sağlam olması lazım. Ha. Yani çok büyük, çok enteresan. Yemek müziği, piyanist, meydan faslı, arkasından işte pop müzik, halk müziği, Huysuz Virgin gibi komedyenler, Huysuz Virgin Programa zaman bak. zaman ve birçok komedyen, solist altı, ondan sonra işte Türk halk müziğinden sonra en sonda az solist Türk sanat müziği, böyle bir gazino geceleri. Peki şimdi hazır gazinodan bu girmişken esasında şu afişi de bir alalım mı? Sonra da Gönül Akkor'un hayatına girelim. Demin hani hazırlanırken Nevzat Bey bir afiş var. 2 tane galiba afiş var. Kimi arar? Hah, Allah aşkına afişe bakın bak. Mine Koşan, Evet, Göksel Arsoy, Serpil Barlas. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Yeni jenerasyon da izliyor ya bizi. Şimdi Göksel Arsoy tabii. yakışıklı bir adam, müthiş bir jön. Serpil Barlas. Bunlar şöyle bir şey var. O zaman sinema, Yeşilçam oyuncuların hemen hemen hepsi sahneye de çıkmış değil mi gazinoda? Yani oyuncular şarkı da söylemişler. Şimdi olmayan bir şey. Yani Nesrin Topkapı herhalde oryantalle ilgili söyleyebileceğimiz onun üzerine başka bir şey yok. Ustaların ustası diyebiliriz Nesrin Topkapı için. Tabii. Tanju Okan var. Bakar mısınız? Tanju Okan. Tabii. Tanju Okan'ı biliyorum. Uğur, bir tek Ayben Erman benim ayıbım bilmiyor olmak. Bu arada kesinlikle. Uğur Böceklerini de bilmeyen bizim jenerasyon bilir. Hani küçükler bilir mi? Ama yani YouTube'u biraz kurcalıyorsanız Uğur Böcekleri muazzam bak. Bu bir tarih yani. Şu afiş böyle bir tarih. Bir tane daha var. Filiz Akın. Ah, bak Filiz Akın da çıkıyormuş. Başka? Orhan Boran. Bir şey söyleyeceğim. Nuri Sesi Güzel. Nuri Sesi Güzel'le ilgili Nuri Sesi Güzel dosyası da yapabiliriz. Sevda Karaca ve bu arada bir şey soracağım. Bu gazino dönemlerinde afiş tasarımı ile ilgili kavga çıkıyor muymuş? Ben önde olacağım, ben büyük olacağım, sen küçük olacaksın falan diye. Hem de nasıl? Ha. Hem de nasıl? En ufak bir isim büyük küçük sağda solda az solist her zaman solda birinci sırada yazılacak. İki solist birden çıkarsa mesela benim solda olacak. En önemli konulardan biri, sen onu bırak Pelin'cim, kanun ve keman ikisi de üstad diyelim. Biraz sen önde oturdun diye bile kavga edermiş kanunla keman mesela. Kanun öne çıkmış, keman öne çıkmış mesela. Yani neler olurmuş gazino döneminde. Bazı şeyler hiç değil. Fatma Girik buyurun. Yani mesela ben Fatma Girik'in sahneye çıktığını bilmiyordum. Şu an Nükhet Duru'yu tabii ki biliyoruz zaten ama mesela Fatma Girik var. Ben Fatma Girik bildiğim bir şey değildi, bilmiyordum. Mine Mutlu. Aşağıda Pakize Su'da tabii var. Ben beraber çalışma şansı elde ettim. Allah rahmet eylesin. Evet. Gönül Akkor'un bu fırtınalar estirdiği gazino dönemlerinde Seda Sayanlar daha küçük. Seda abla yani şimdi yaş olarak onu hesaplayamayız çıktığı dönemlere göre. Seda abla işte artık öyle bir hayranı ki Gönül Akkor'un. Seda Sayan Gönül Akkor'un afişleriyle yatarmış, düşün. Uyurmuş yani. Hani bu böyle o kadar. Bizim zamanımızda poster asma vardı. Hani duvara posterini asardık falan. O afişle evet. İşte onun gibi posterleri yatağında onunla sarılarak uyurmuş yani. O kadar Gönül Akkor'dan feyz almış. Muazzez Abacı öyle yine Gönül Akkor'dan feyz alanlardandır. Peki girelim Gönül Akkor'un hayatına o zaman. Şimdi Gönül Akkor nasıl bir eve doğmuş? Nasıl bir aileden geliyor? Kaç kardeşi var mesela? En baştan başlayalım değil mi? Buyurun. Buyurunuz efendim. Evet. Gönül Akkor böyle mazbut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş Pelin'cim. Şimdi arama motoruna da bakarsanız 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğmuştur diyor. Fakat eskiden gazino dönemlerinde gazinoda çıkabilmek için valilikten izin alınırmış. Özel bir izin dosyası hazırlanırmış alt kadroya da. Bunlar az solistlere verilirmiş. Ben bu dosyalara ulaştım daha önce de. Onun için birçok sanatçının yaşının da, gerçek yaşını da açıklamıştım zaten. Magazin gündemine çok gelmişti. O dosyalara baktığımda ben Gönül Akkor'un aslında 1942 değil 1937 doğumlu olduğunu gördüm.
Yani yaşını mı büyütmüşler sahneye çıksın diye? Hayır. Yaş internette yanlış. Bir de eskiden yaş küçültme olayı da varmış sanatçılarda. Onun için kaynaklardan alıyorlar. Hepsi yaşını küçültüyor. Onun için bakıyorlar işte dönemin Hey dergileri, Ses dergileri, en meşhur dergilerdeki doğum tarihleri Google'a girmiş, kaynaklara ulaşmış. Birçok da sanatçının yaşı görüldüğün gibi değil. Daha büyük aslında yaşları. Anladığım kadar yaşı küçültme. Ha, şimdi düştü jeton bende. Anladım. Okey. Peki. Evet. Şimdi Ben bunu gördüm ama mesela bir röportaj var orada. Bir röportaj belgesi de attım size. Lale Belkıs'ın yaptığı bir röportaj. Ne diyor? Gönülcüğümle kapıları çalar kaçar. Bahçede artistçilik, şarkıcılık denemeleri yapardık. Evet. İlginç. Aynı yerde oturuyorlar Lale Belkıs'la komşular. Çocuklukları Eyüp sokaklarında geçiyor. İşte küçükken evlerinin bahçesinde sahne kurup şarkıcılık oynuyorlarmış. Lale Hanım da Gönül Hanım'ın kendisinden bir yaş büyük olduğunu bir yaş büyük olduğunu bu röportajda söylüyor. Lale Belkıs'ın doğum tarihine bakarsanız zaten hemen Gönül Akkor'un da bir yaş büyük olduğuna göre Lale Belkıs 38 doğumlu, işte 37 doğumlu olduğu ortaya çıkıyor ve Wikipedia gibi, Google gibi kaynaklardaki doğum tarihinin doğru olmadığını, benim ulaştığım kaynağın doğruluğunu gösteriyor bu röportaj. Bakar mısın naifliğe ya, bak. Diyor ki okula beraber giderdik, işte büyük odamızda yer yataklarında yan yana yatardık ve böyle işte artistçilik, şarkıcılık. O zamanki çocuklar, o zamanki çocukların kurduğu hayaller falan, her şey o kadar bana şey geliyor ki bu bölümleri yaparken. Daha temiz, daha saf, daha naif, daha gerçek. Yani şimdi böyle hangi çocuk, herkes elinde telefon bir şeye bakıyor. Hangi çocuk hayal kuruyor Allah aşkına? O yüzden çok şanslı bir jenerasyon bence. Yani bu jenerasyon her zaman benim için daha şanslı olacak. Peki demin bir aile fotoğrafı gördük. Annesi ve Kamuran Hanım, kardeşi var sanıyorum o fotoğrafta. Evet. Şimdi burası neresi? Şimdi burası Çubuk diye ben biliyorum. Ama tabii tarihler o kadar bilinmiyor. Fotoğrafta böyle notlar çok fazla okunmuyor. Annesi Gönül Hanım ve Kamuran Akkor kardeşi. Kardeşi de biliyorsunuz ünlü bir sanatçı. Bir evden bir kardeşleri daha var. Alev Hanım, anladığım kadarıyla demin gördüm. Evet. Ama, evet. O şarkı söylemiyor ama bir evden söylemiyor. Bir evden iki tane büyük ses çıkıyor. Peki Gönül Akkor nasıl sahneye çıkıyor Onur? Yani nasıl başlıyor hikaye? Hem de ne kadar özel bir ses. Babası ve annesi aslında onu Bursa Kız Öğretmen Okulu'na gönderiyorlar. Öğretmen olmasını istiyorlar. Hatta Amerika'da okumak için burs bile kazanmış. Babası gümrük müdürü, annesinin öğretmen olduğunu ben öğrenmiştim. Tabii babasının üzüntüden felç olma durumu var. Aile birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde maddi sıkıntıya düşmüş. Ondan dolayı genç yaşlarda sıkıntılar çekmişler. Öğretmen olmak için burs kazanmış, okula gitmiş ama 1956 yılında son sınıftan ayrılıyor ve 56 yılının yazında da babasının isteğiyle evleniyor Pelin'cim. Şimdi 14 yaşında evlendirildi yazıyor ama tabii benim dediğim doğum tarihine göre o 19 oluyor aslında. 19. Peki niye evlendi? Ben de şey diyeceğim zannediyorum. Hani böyle işte liseyi bıraktı. Hani maddi sıkıntılar çekiyorlardı. Hani eve katkısı olsun diye sahneye çıktı falan diyeceğim sanıyorum. Niye evlendiriyorlar yahu? Evet, öyle sahne değil. Evlendirilmiş doktor olan eşiyle, bir de evlendirilip İskenderun'a gitmiş. Nasıl muhasebacı Ankara'daki ilk evliliğini yapıyor. Sonra bir önceki yayında anlatmıştık kendisine. Evet. Afyon'a gelin gidiyor. Gönül Hanım da İskenderun'a gitmiş. Orada işte çocukları dünyaya geliyor. Nilüfer ve Gazanfer adında iki çocuğu dünyaya geliyor. Ama tabii kısa süre sonra boşanıyor. Ya neden?
hani şeyi anlamaya çalışıyorum Onur, hani farkında mısınız sevgili seyirciler? Bölümleri böyle hepsini izliyorsanız bir yapı var bakın. Biri çok yetenekli bir ses ve sahnede olmak isteyen çocukluğundan beri biri. Ama hani bir şekilde ailesi şu bu evleniyor, ev kadını olmaya, işte anne oluyor falan. Fakat o içindeki şey durmadığı için hani bir şekilde biz hikayenin devamında onu sahnede görüyoruz. Burada niye boşan? Mesela evlilik niye yürümemiş, ilk evliliği biliyor musun? Şimdi eskiden sahneye çıkmak öyle kolay değildi. Aileler özellikle kız çocuklarını Evet. sahneye çıkarmak istemezlerdi. Konservatuvara bile göndermek istemezlerdi. Yani konservatuvara gitmesine bile ayıp diyen aileler, işte sen bilmem ne mi olacaksın Artist mi tarzında, olacaksın bizim artist başımıza? olacaksın başımıza. Onun için öyle hemen sahneye çıkamıyorlar, belli bir aşamada hemen evlendiriliyorlar. Onun için bu dönemdeki sanatçılarımızın hayatı böyle başlıyor Pelin'cim, ve seninle bu özel dosyalara baktığımızda hepsi öyle değil mi? Evet. Müzeyyen Yani Senar'ı yapmadık. Müzeyyen Senar'ı asıl yapalım. hazırlayayım ben size. Vallahi Atatürk'le izliyorum. anılar, neler neler anlatacağım. O program çok özel olur. O zaman bir sonraki bölümümüz belli oldu. Bak mesela hep aynı ya, şimdi kendi babaannemden de düşünüyorum. Mesela benim babaannem de böyle otururduk konuşurduk, hani işte babama hamile kalmış, evlenmiş. Yoksa mesela bence hani söylüyordu, Allah rahmet eylesin, hani ben boşanırdım diyordu, yani hani babam olmuş ve bir şekilde kalmış, halam olmuş falan, ama mesela babaannem de bıraksam hani dedemden boşanıp sahneye çıkacakmış. Bunu kendi Tabii, senelerce anlattı bana. Hani tabii, hep tabii. akıllı. Sakın. Evliyken de o zaman hiç olmuyor. Dedem Mümkün mesela değil. izin vermemiş yani. Dedemin ailesi Vermez. izin vermemiş canım. Bakmayın Tabii. siz, ben böyle zıpır duruyorum. Benim baba tarafım öyle çok zıpır bir aile değil. İzin vermemişler. Babaannem de o yüzden mesela seçmek zorunda kalıp dedemi seçmiş. Senelerce, Allah rahmet eylesin, hep yanlış seçtim derdi. Hiç mutlu değildi yani. Ben sana söyleyeyim. Hep aklı sahnede kalmıştı. Peki Tabii şimdi zaten birinci, kim evleniyorlar böyle işte ailenin isteğiyle. Boşanır boşanmaz da ya radyo ya da sahne başlıyor. evet Onun bizim, aynı e, boşandığı yıl Gönül Akkor'da evet, Ankara Radyosu'nun açtığı sınava giriyor ve 7.000 kişinin katıldığı sınavı 9 kişi arasına giriyor ve birincilikle kazanıyor. kazanıyor. Çok değerli isimler var o zaman. Yıldırım Gürses, Yaşar Tabii, Özel, tabii. hepsi birlikte giriyorlar. Çok büyük hocalardan dersler alıyor. Supi Ziya Özbekkan gibi. İşte Mesela radyoya giriyor. Mesela yine kendi babaannemden yola çıkıyorum. O da mesela Ankara Radyosu'ndaydı. O da girmiş. Ama yine de baskı. Yani radyo dediğinizde bakın hani biraz daha gazinodan daha farklı bir mantık geliyor akla. Ama yine de radyoda esasında hani siz çıkıp televizyonda şarkı söylüyorsunuz. Radyoda evet, şarkı söylüyorsunuz. Yani bu hala o dönem çok da böyle kabul edilen bir hal değil. değil. Peki Tabii. gazinoya nasıl çıkıyor? Yani radyodan gazinoya nasıl kayıyor? İş. 1963 yılında İstanbul Radyosu'na atanıyor. Tabii İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başlayınca da gazinolarda zaten İstanbul'da en önemlileri. Orada Mesut Cemil gibi hocalarla çalışıyor. Nevzat Atlı'yla çalışıyor. Türk sanat müziğini arabesk pop tarzında şarkılar da okudu. Arabesk ırklarına da çok uygun ama Türk sanat müziğini bir de bambaşka okuyan bir kişi. Avni Anıl da çok beğenirdi. Akşamın Olduğu Yerde isimli eserimi en iyi Gönül Akkor okur derdi bana. Biz her yaz görüşürdük hemen hemen. Burada kimler var? Akçay'da, Cemal Safi festivallerinde. İşte sonra radyo devam ediyor. 1964 yılı Bunu Fahrettin Aslan artık onun plak yapma, gazinoya çıkma teklifleri almaya başlıyor. Radyodan sesi hı duyuluyor hı. çünkü. Ve Fahrettin Aslan peşine düşüyor. Ve gecede çok büyük ücretlerle avanslar alarak e, Tam ve birden gazinolara adım atıyor. bu fotoğraftaki kim? Burada da kardeşi Kamuran Akkor ve kendisi Gönül Akkor var. Peki bir şey soracağım. Şimdi Gönül Akkor dosyası yapacağımızı ChatGPT'ye söylediğimde, en yakın arkadaşım dedi ki Evet, bak, Kamuran Akkor'la ilgili soru sormalısın Pelin. İki evet. kardeşin arası nasıldı? Aynı evde bu kadar büyük iki yeteneğin olması ve aynı alanda yürüyor olmaları, rekabet, kıskançlık vesaire yaşandı mı? İki kardeşin arasında neler yaşandı? O ilişkiyi muhakkak sor dedi ChatGPT. Var mı Şimdi ekstra bir tabii durum? Gönül Akkor çok önce
başlıyor, radyodan yetişiyor ve çok büyük bir astrolist oluyor ve Vasfi Uçaroğlu'yla da evlenmişti Kamuran Akkor, bilirsin belki. Evet. Meşhur müzisyen. Onun orkestrasıyla da daha sonradan Kamuran Akkor çalışmaya başlıyor. Tabii tutan şarkıları oluyor. Türkiye'de isim yapıyor o da. Onun da çok güzel. İkisine de abla kardeş, böyle çok değişik bir gırtlak vermiş Allah. Tabii Kamuran Akkor bir bambaşka bir şey. Gönül Akkor. Ama hiç öyle bir kıskançlık ve yaşadığı Karaböcek kardeşler gibi sorunlar yaşamıyorlar. Peki, Öyle bir şey bir sorunları soracağım. yok. Onlar birbirine düşkün, bağlı kardeşler. Peki, bir şey soracağım. Nevzat Bey, bir tane fotoğraf var size yolladıklarımız arasında. Kamuran Akkor'un Onur Akay'a kızgın olduğuna dair bir haber fotoğrafı var. Onu koyabilirseniz ben fotoğraf varken sorayım. Sen Kamuran Akkor'u neden kızdırdın? Şimdi Ne oldu? Gönül Akkor çok erken sahnelerden çekildi. Beyin kanaması, sağlık problemleri nedeniyle ameliyat sonrasında sahneyi doktorları yasakladı. O da sahneleri bıraktı tabii. Sezen Aksu'nun isteğiyle bir kez daha albüm yaparak döndü. Sezen Aksu, bütün herkes Gönül Akkor'un hayranıydı. O kadar ondan feyz aldı ki insanlar, bir ekoldü. Bir de Sezen Aksu'yu kırmayarak albüm yaptı. Tekrar televizyonlara çıktı ama sonra bir bıraktı ki bir daha kendisini 15 sene hiç gören ne bir fotoğrafla ne bir televizyonda hiçbir yerde görmediler ve 15 sene sonra ben bu fotoğrafı attı. Yani orada görünmüyor tabii. Bir fotoğraf attım. Gönül Akkor'un son halini gösteren 2017 yılında. Şu sağdaki fotoğraf. Evet, evet. Bu gençliği ve bu fotoğrafta benim attığım fotoğraftı. Hürriyet'te zaten yer almış. 28 senedir sanat camiasından uzak diyor. İşte bu fotoğrafı attığım için, paylaştığım için Gönül Akkor hayranlarıyla Kamuran Hanım bana Habertürk'te televizyonda canlı yayında sitem etmişti. Kızmıştı biraz. Ne için etmiş olabilir mi? Hani fotoğrafı paylaşmanın... Yani böyle bir görüntüsünün görülmemesi. Hep o akıllarda ablamın öyle kalmasını istedik. Kendisi de istemezdi. O konuda da titizdi. Çok titizmiş. Dedin mi, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum mu dedin? Bu da sonra. O zaman değil. Bu aradan zaman geçti. Sıkıntılar yaşıyordu dönem dönem. O zaman dua isterken gene o fotoğrafı kullanıyordu basın. Peki, bu attığım 2017'de. Fakat bunu şimdi şöyle bir durum Pelin'cim. Ben de Kamuran Akkor'a cevap verdim o zaman canlı yayında. Şimdi bu dönemde artık hiçbir kimseyi hatırlamıyor, tanımıyordu. Hastalıklar vardı, rahatsızlıklar, tabii birçok. Bir mekana gitmişler. Tamam. Ablasını işte Tuzla taraflarında bakıyorlardı. Ablasına da çok baktı yani Kamuran Akkor. Bakım evinde miydi? Biliniyor. Bir mekana gidiyorlar. Onu tabii hava alsın diye herhalde dışarı çıkardıklarında. Bakım evinde miydi? Yani hayır. Evde bakıldı. Tamam. Bakım evinde değildi. Bir aileden işte masada bulunan başka kimselerden biri bu fotoğrafı çekiyor. Yani ben gidip de çekmedim. Ve de Gönül Akkor diye Facebook'a koyuyor. O koyduktan sonra ben paylaşmaz mıyım? Bakın Gönül Hanım 15 sene sonra yani bunun çok büyük bir haber değeri var. Onların aile dostlarının hataları olduğunu öğrenince buna kızmaktan vazgeçti. Bu aile dostları bazen gerçekten yakıyor insanı yani. Evet. Hani ünlülerin aile dostlarının sosyal medya kullanımının ekstra kısıtlanması gerektiği anlar oluyor. Yani fotoğrafı sen çekmedin ama görünce de haberleştirdin. Kamuran Hanım'la sonra aranızı düzelttiniz mi peki Kamuran Akkor'la? Tabii ben onları açıklama yaptıktan sonra bir sorun kalmadı. Anladılar. İşte böyle bir şeyler yaşadık. Tabii bu fotoğrafı her yerden kaldırtmak istediler. Bütün basın tek tek arandı. Maalesef ki olmadı. Basın tekrar kullandı.
Hala şu anda bile girdiğinde arama motoruna ilk çıkanlardan biri. Peki bir de Gönül Akkor'la ilgili işte senle yayın yapacağımın üzerine ChatGPT Bey, benimki Bey, hem Evet, Kamil Akkor'u sormamı istedi hem de diyor ki şimdi Gönül Akkor 3 tane evlilik yapmış anladığım kadarıyla. Yani evet. aşk yarası çekmiş olabilir. Aşk acısı vardır Gönül Akkor'un diyor. Benim ChatGPT biraz enteresan. Onu sor. Yani Ama aşk uğruna yani neleri... Vallahi öyle dedi. Yemin ediyorum. ne Aşk kadar uğruna doğru neleri... diyor bence. Benimki çok vallahi çok duygusal. Gönül Akkor aşk uğruna neleri göze almış olabilir Pelin? Kariyerinden mesela hani feragat etmiş olabilir mi? Evlilikleri kariyerini nasıl etkiledi dedi ChatGPT hakikaten. Anlatsana aşkla Şimdi Gönül Akkor'un ilişkisini. Şimdi bu ilk evliliğini Hı, biraz önce konuştuk biliyorsun. evet. Babasının isteğiyle, ailesinin isteğiyle oluyor. Ben ilk evliliğinde bir aşk olduğunu sanmıyorum. Bir doktorla evleniyor 1956-59. 59'da ayrılıyor ama iki çocuğunun babası Evet. Doktor Nuri Gündüz ilk evliliği. Hı hı. Ee, işte daha sonra İstanbul'a çocuklarını alıp gidiyor boşandıktan sonra radyoya giriyor, İstanbul'a atanıyor. Çocukları yanında onlara adıyor kendini. İkinci evliliğini menajeriyle yapıyor. Hmm. Hayri Küçük meşhur Aa, dönemin bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani meşhur bir isim bakın. Ben biliyorum evet yani. Bu Hayri aşk evliliği Küçük'le o zaman. evleniyor. Bu aşk evliliği. Olabilir menajerine günümüzde de aşık olmuş isimler oldu, aşk Var. yaşadılar. Başkasıyla evlenenler oldu ama hatta menajeriyle yıllarca aşk yaşadı. Benim de yakın arkadaşım şimdi çok ünlü. E, mesela ondan sonra başkasıyla evlendi. Menajeri de şahidi oldu mesela. Ne Kim ilginç ayol? şeyler gördüm. Kim? Ay, şimdi onların isimleri verilmez de o konuları. Yani menajerle çok iç içe olunca böyle bir aşk doğabiliyor yani onu demek istedim Pelin. Menajeriyle ilişki yaşayan benim aklıma tek bir kişi geldi. Hani ama ben senin kadar tanımıyorum. Kızmaz söylemem de diye düşünüyorum. Kızarsa yandım ama Seda Sayan'ı biliyorum yani. Seda ablanın Yok bir dönem yok menajerliği yaptığı hayır. Sakarya Bey vardı. Ben bir bunu biliyorum. Başka bildiğim Yok o aklıma değil. gelen Seda abladan bahsetmedim değil. de O değil. ondan alakası yok. Daha yeni nesilden birileri. Ha, O da Kara- ünlü de işte şimdi tabii Yazın onu yorumlara demek yazın. zor. Herkes bilmiyor. Benden başka bilen yok. Bizim evde geçti her şey çünkü. Yazın Aykut Hocam. Allah aşkına yorumlara yazın sevgili seyirciler. Ben bilmiyorum. Belki aranızda bilen varsa bu demin söylediğim kim nikah şahidi olmuş sonra Şimdi tabii evli olduğu için ben hani o konuyu bir de hala o menajerle çalışıyor. yok artık. Onun için evet Hala, olamaz. peki hala evli ve hala o menajerle çalışıyor. Evet. Yazın. Eskiden o menajerden aşk yaşayıp sonra da işte e, yani onu şahit yaptı falan böyle bir karışık durumlar. Tabii isim vermemek lazım. Verme Evli verme. olmasa belki söylerdim de. Evet. Verme verme. Bayağı bir yani enteresan. Bana sonra söylersin. Enteresan. Peki Sonra ikinci, sana söylerim Pelin'cim. ikinci evlilik Hayri Bey'le bence aşk evliliği diye düşünüyorum. Menajeriyle. O ne kadar Tabii. sürüyor? O Ben ne, de öyle düşünüyorum. o ne kadar sürüyor? Bu evlilik ne kadar sürüyor ve O neden? çok kısa sürmüş. Tarihi falan bile bilinmiyor. Yani çok uzun sürmemiş. Böyle ay gibi bile olabilir. Harika. 1981'de bir iş adamıyla evleniyor. O kim? Yani o beyefendi. O da iş adamı Metin Eğinç. Yani ismini tabii kimse bilemez. O dönemde biliniyordur belki ama e, Hı hı. fakat bu da yürümüyor. Hatta bir tane böyle bir eski Tercüman gazetesinin de size bir görüntüsünü de Aa, evet atmıştım. haber var onu alalım. Tercüman Evet, gazetesi haberimiz vardı. Hah, işte ne demek Allah aşkına? e, menajeri işte 148 bin liralık vergiyi ödememek için son evliliğinde masraf listesine sokmuş diyor Gönül Akkor. O zamanın magazin haberi gibi. Bu acaba kaçıncı evliliği? 1971 dediğine göre Ben gözüm 71 dediğine göre üçüncü olamaz. İkinci evliliği. Hayri Bey herhalde diye Bu düşünüyorum. Hayri Bey kesin menajeri. Menajeri ya ondan dolayı zaten bence masraf listesine Aa, sokmuş. doğru doğru. Aa, çok akıllıca. Yemin ediyorum bak gerçekten çok iyi. Tabii. Bir Hani o zaman sanatçıların öyledir. Biz vergi verirken doğru. Pelin'cim masrafları yazıyoruz. İşte parfümünden tut, Evet, yıl içinde biliyorum. yapılan Makyaj kostümüne. falan Evet düşüyor. Evet. biliyorum.
Ben de televizyondayken aynı şeyi yapıyordum. Şey çok acayip değil mi bu arada? O zamanki gazeteler bile daha farklı ya. Yani o zamanki Tabii. bile her şey çok daha farklı. Bu Hayri Bey anladığım kadarıyla. Kesin, Peki, kesin. üçüncü Zaten ev. üçüncü evliliği 1981'de, çünkü oradaki tarih 71. Yani üçüncü evliliği de yürümüyor. İş adamıyla evleniyor ama sonra hayatını tamamen sanatına, çocuklarına, bir de hayır işlerine ayırıyor. Hayır işleri yapıyor çok fazla. İşte yani her programından sonra kurbanlar kesermiş, dağıtırmış, ne bileyim gerek yani ailelere yardıma ihtiyacı olan fakir ailelere çok yardımlar edermiş. Mesela Gönül Akkor'un sinema şeyi oldu mu? Yani hani mesela dedim ya, oyuncular sahneye çıkıyordu o zaman falan. Mesela Gönül Akkor oyunculuk denemiş mi? Şimdi o zamanlar klip yok biliyorsun Pelin'ciğim. Onun için her albüme böyle, her şarkıya bile, şarkı çok patlarsa Sinema filmi. Senede bir gün o senenin şarkısı, Evet. hemen senede bir gün diye film yapıyorlar. Klip olmadığı için her sanatçının patlayan şarkısına klip gibi filmler çekiliyor bir günde tek kameralarla. Yani sinema kariyeri de var. Sinema filmleri de var. Tabii işte Avni Hanım'ın şarkısını da çok okumuştur. Biraz Kül Biraz Duman diye. 66 yılında ona film çekiyorlar. 69 yılında Ülkü Erakal'ın yönettiği Yuvamı Yıkamazsın diye bir filmde oynuyor. İşte bunun gibi oynadığı filmler mevcut. Çileli Bülbüller var. 70'te o. 74'te Tanrım Beni Baştan Yarat şarkısını okuyor ve onu film yapıyorlar. İşte klip gibi böyle o dönemin filmleri de çekiliyor. Edebiyata ve şiire de çok yeteneği var. Aslında benim arşivimde küçücükken şiir okurken bir fotoğrafı vardı. Fakat o fotoğrafı son dakikaya kadar aradım. Nereye? Benim hepsi de düzenlidir. Böyle bir araya sıkıştı diye tahmin ediyorum. Dondun inşallah. Yer değişti. Arada böyle donuyorsun. Donduğun zaman ben konuşmaya devam ediyorum. Peki bir şey sorayım. Bugün şimdi, bizim herhalde internetle ilgili bir sorun var. Aslında çok iyi ama görünüşte. Peki bir şey soracağım. Bizim efsaneler... En son ne anlatıyordum? Şiir okuma fotoğrafını arşivde bulamadığını söylüyordu. Peki, evet, onu bulamadım. Siz ilk defa burada yayınlayacaktık ama o arşivimde bulunmadı. Peki bir şey soracağım. Biz seninle efsaneler dosyası yaptığımızda artık Nevzat Bey de biliyor ki hep şöyle bir yere geliyoruz değil mi? Miras bölümü. Yani ben bunu böyle konuşmaktan zevk almıyorum. Çok böyle çok şey geliyor ama hani günün sonunda bu isimler hayatlarını kaybettiklerinde ekonomik durumları merak ediliyor. İşte mal varlıkları günümüzde de merak ediliyor. İşte Fatih Yüreği kaybettik, ortalık yıkıldı falan, hani Güllü'yü kaybettik keza aynı şekilde. Yani bu işte ne kadar parası vardı öldüğünde ve bu para ne oldu, miras ne oldu falan, bunlar sorulan şeyler olduğu için ben her bölümde bunu soruyorum. Hoşuma gittiği için değil ama merak ediyorsunuz. Nedir Gönül Akkor'daki durum? Gönül Akkor'un ne kadar mirası olduğu hiç bilinmiyor. Fakat benim ulaştığım kaynaklara göre işte o dönem çok büyük bir para almıyorlardı Pelin. Maksim'de de az solist olsan Fahrettin Aslan onları maaşa bağlıyordu. Ekstralardan işte kazandıkları paralar ancak belli bir dönem yetti. Senelerce zaten sahneye çıkmadı. Hep onlarla geçindi. Bakım ücretleri oldu, sağlık problemleri yaşadı. Öyle bir miras hiçbir zaman öldüğünde de konuşulmadı. Zaten 2 çocuğu olduğu için kalan bir şeyler varsa da onlara kalmıştır. Ama öyle aşırı büyük bir servet yoktu. Ben işte Murat Arkın var ya, Cüneyt Arkın'ın oğlu. Evet. İşte Survivor'a gittim. Ben o Survivor'a gitmeden onunla röportaj yaptım. Hatta arkadaş oldum ki aynı liseden mezunuz. Bayağı aynı lisede okumuşuz. Benden büyük. Mesela onunla konuştuk, dertleştik. O da aynı şeyi söyledi. Yani Cüneyt Arkın, hani herkes zanneder ki dedi, yani Cüneyt Arkın nasıl bir parası. O dönem öyle değilmiş dedi. O dönem değil.
Aynen gazinolarda da yapımcılar belli bir maaşa bağlarmış. Yani Tabii, gerçekten futbolcular da öyle o dönem. şimdi Tarkan'ın mesela sahnesinde kaç para aldığını biliyoruz hepimiz. Manifest işte bugün konuştuk. Manifest grubunun kazandığı parayı hepimiz biliyoruz. Ama o zaman Cüneyt Arkın, Gönül Akkor bu isimler öyle paralar kazanmamışlar. O yüzden Nerede bir para seneden bırakmıyorlar. aldıkları bir ay yetmezmiş. İşte şimdiki gibi olsa sistem evet Gönül Akkor'un da yani inanılmaz bir mal varlığı olurdu. Çok. Ama artık yani diyorum Cüneyt Arkın'ın kendi oğlu diyor ki babam öyle bir şey bırakmadı. Öyle bir para kazanmadı. Çünkü arada çok uçurum gibi bir fark var. Onu anlıyorum. Peki çocukları ne yapıyor biliyor musun? Yani bir kızı bir oğlu var Gönül Akkor'un anladığım kadarıyla. Evet, çocuklarıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Basında da hiç yer almazlar. Daha çok hep kendisiyle ilgili açıklamaları hep kardeşi Kamuran Akkor yapmıştır. Bülent Ersoy'un da meşhur bir sözü vardır. Ne? Divamız hep şöyle der. Ne güzel. Müzeyyen Senar öldürür, Gönül Akkor süründürür. Süründürür. Dinlerken tabii. Yani hep öyle der. Çok da doğru söyler yani. Onun için Müzeyyen Senar'ı da yapalım. Hatta Beyye Aksoy'u yapalım. Ah, Fahrettin Aslan'la evleniyor biliyorsun. biliyorum o bölümlere Beyye sarf Aksoy'da da dolayı. benim yaşadığım çok ilginç şeyler var onunla. İlginç anılar var. O Müzeyyen zaman, Hanım'la da öyle yaşadığım anılar çok. o zaman Müzeyyen Senar Onların ve arasında da başka özel şeyler, hiç bilinmeyen şeyler anlatayım. Önce Müzeyyen Senar olsun, sonra Beyye Aksoy yapalım. peki efendim bu güzel fotoğrafla veda ediyoruz. Gönül Akkor'a buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yani hani böyle rahmet istedi derler ya, sevgiyle analım. Ben enerjinin değişmediğine, enerjinin yok olmadığına inanıyorum. Deli diyebilirsiniz ama bana sorarsanız şu an bu bölümü zaten o bizle birlikte dinliyor. Biliyor ondan sevgiyle bahsettiğimizi. Ben öyle inanıyorum. O yüzden sevgimizi ve saygımızı iletelim. İnşallah beğenmiştir. Mekanı İnşallah cennet olsun. mekanı cennet olsun. Bir sonraki efsanelerde Müzeyyen Senar sıraya aldım. B'ye Aksoy sıraya aldım ama yorumlara yazın bakın. Gönül Akkor'u siz istediniz. Yorumlara yazın. Onur'la biz ona göre hazırlanıp pazartesileri muhtemelen günü değişebilir. Değişirse yazarız ama Pirinç'in YouTube kanalında burada karşınızda olacağız diyeyim. Bir de kapamadan ne olur sen söyle bu abone olma meselesini siz söyleyiniz Onur Evet. Bey. Tabii abone olmayı unutmasınlar, beğenmeyi, paylaşmayı ve böyle özellikle bu dosya bölümümüzdeki değerli sanatçılarımızın yeni kuşaklara ulaşması için de bizim yaşlarımızdaki kişiler, Evet. daha yaşı büyük bizim izleyicilerimiz paylaşsınlar ki sosyal medyada genç kuşaklara bu değerli sanatçılarımız da ulaşsın. Abone olup da beğenirlerse söyleyemedim tabii. Çok güzel olur ki hep bu dosyalara devam edebiliriz değil mi Pelin'cim? Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Nevzat Bey sizin de elinize sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine dikkat etsin. Sevgiler.